Lezzeti Tam kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çeşit çeşit derin dondurucuya sizlerle beraber biber hazırlayıp atacağız. Hemen videomuza başlıyorum. Gördüğünüz gibi önümüzde çeşit çeşit biberlerimiz var. Şöyle kıl biberlerim, hem sarı hem yeşil, iki farklı dolmalık biber, kırmızı kapya biberler. Yan tarafta Charleston biber ve yine Charleston biberin yanında şöyle sarı olan sivri biberlerden de var. Bu şekilde sizlere mümkün olduğunca tüm biber çeşitleriyle ilgili derin dondurucuya bu biberlerin nasıl atılacağını göstermeye çalışacağım. İlk olarak kapya biberlerimizle başlıyoruz. Kapya biberlerimizin o tohum kısımlarını çıkardıktan sonra gördüğünüz gibi tepsinin içerisine hemen yerleştiriyorum. Bu tepsiyi bu haliyle fırına atacağız. Fırında bu biberlerimizi közleyeceğiz. Gördüğünüz diğer biberlerimi de aynı şekilde hazırlıyorum. Aslında bu kullanmış olduğumuz dolmalık biberin yerine eğer kapya biber benzeri yeşil olan etli biberden bulursanız onu kullanmanız daha da güzel olacaktır. Biberlerimiz fırına giderken başka bir fırın tepsisine alt kısmını yağladım. Yine dolmalık biberlerimizi güzelce üzerinde su damlaları varsa kurulayıp yine tohum kısımlarını çıkarıyoruz. Tepsimizin içerisine dizeceğiz. Bu biberlerimizi yemeklerin yanında böyle kızartmalık tarzı tüketebilirsiniz. Üst kısmını yağlıyorum. Tepsinin üzeri zaten yağlı olduğu için biberin alt kısmını yağlamamıza gerek yok. Bu şekilde üzerlerinin her tarafı yağlanacak bir biçimde fırça ile yağ sürdükten sonra hemen tepsimizi fırına göndereceğim. Kalan diğer biberlerimizin ilk olarak yapmamız gereken şey gördüğünüz gibi tohumlarından ayırmamız. Tohumlarını güzelce içlerinden çıkaracağız. Bu şekilde hemen kenara koyuyorum. Kenarda kalan kapya biberlerimizin de tohum kısımlarını çıkaracağız. Biberlerinizi bu şekilde hazırlarsanız sonrasında sizlere büyük bir kolaylık olacaktır. Derin dondurucuda gönül rahatlığıyla bu şekilde yerleştirip kışın yemeklerinizde tüketebilirsiniz. Charleston biberlerimizin de yine tohum kısımlarını çıkarıyoruz. Burada kıl biberlerimiz var. Kıl biberlerimizin tohum kısımlarını çıkarmamıza gerek yok. Onların sadece baş kısımlarını koparıyoruz. Bu arada farklı biber çeşitlerini de yine kullanabileceğiniz gibi istediğiniz miktarda biberleri de kullanabilirsiniz. İlk olarak biberlerimi doğrayacağım. Bu doğramış olduğumuz biberleri çorbalarınıza, garnitür eşliğinde servis edeceğiniz pilavlarınıza, garnitürlü pilavlarınıza, istediğiniz yemeklerinizde küçük küçük normal yazın nasıl yemeklerinizde biber kullanıyorsanız yine bu biberi kışın o yemeklerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu biberlerimizi de şöyle birazcık daha iri bir biçimde doğruyorum. Yine bunları da fırın yemeklerinizde bütün parçalı olan et tarzı yemeklerinizin yanına kullanabilirsiniz. Kızartmalarda kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bu biberlerimizi de şöyle kesiyorum. Bunların kızartması daha güzel oluyor. Ancak şöyle eğer bütün olarak et parçaları yapıyorsanız onların yanına garnitür olarak da bu biberleri kullanabilirsiniz. Size çeşit çeşit her şeklini mümkün olduğunca göstermeye çalışıyorum. Kısaca şöyle belirtmek istiyorum. Aslında görmüş olduğunuz gibi biberlerimiz çok çeşit ve doğradığım daha küçük, daha büyük doğramış olduğum biberlerimiz var. Yazın siz normal yemeklerinizde biberleri nasıl hazırlıyorsanız
kullanıyorsanız bu görmüş olduğunuz çeşit çeşit biberleri derin dondurucuda muhafaza edip kışın da yine aynı şekliyle kullanabilirsiniz. Dediğim gibi fırına girecek olan biberlerden eğer bulabilirseniz bu kırmızı kapya biberlerin yeşil olanları var. Çok böyle etli, gerçekten çok lezzetli biberler. Onları fırınlayabilirsiniz. Tüm biberlerimizi şöyle hazırladıktan sonra ilk olarak şöyle ince uzun doğramış olduğumuz biberlerimizi poşetlere yerleştireceğiz. Sonrasında da daha önceki videolarımda da gördüğünüz gibi poşetlerimizin içerisindeki havayı pipetle çekerek tamamen vakumlayacağız. Poşetlerin içerisindeki biberleri istediğiniz miktarda hazırlayabilirsiniz. Kişi sayısına bağlı olarak daha az ya da daha çok yapabilirsiniz. Ya da örneğin kişi sayısı olarak azsınız ancak misafirler için daha büyük poşetlerde hazırlayabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Önemli olan size göstermiş olduğum şekillerde çeşit çeşit biberleri derin dondurucuya yerleştirmeniz. Daha küçük olanları ben mümkün olduğunca çorba tarzı yemeklerde ya da pilavlarda kullanıyorum. Geriye kalan biberlerimi de yine aynı şekilde buzdolabı poşetlerimin içerisine yerleştireceğim. Biberle ilgili eğer farklı olarak derin dondurucuda muhafaza edilmesi ile ilgili sizler de kullanmış olduğunuz yöntemler varsa onları da bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Tek videonun içerisinde gördüğünüz gibi 13 çeşit farklı biberin kış hazırlığı için dondurucuya atılmasını rahatlıkla görebilirsiniz. İster şöyle karışık yapın, isterseniz küçültün. Dilediğiniz tarzda göreceksiniz. Zaten birazdan fırındakilerini de çıkaracağız. Yan tarafta dolmalık olarak hazırlamış olduklarım da var. Hepsini bu şekilde poşetlerimizin içerisine güzelce yerleştireceğiz. Sonrasında pipetle hemen içerisindeki o havasını da alıp güzelce vakumlayıp derin dondurucudaki yerlerine yerleştireceğim. İsterseniz bu kilitli olan poşetler yerine diğer poşetleri de tabii tercih edebilirsiniz. Ancak daha öncesinde de belirtmiş olduğum şekilde bunlar dondurucuda gayet güzel bir biçimde şekil alıyor. Şimdi bütün olan biberleri gördüğünüz gibi bu şekilde yerleştirdim. Bütün olan biberleri de istediğiniz yemekte kullanabilirsiniz. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Eğer bu biberleri bütün olarak değil doğramak için dondurucuya atıyorsanız, yani dondurucudan çıkardıktan sonra bütün olarak değil de doğrayıp kullanacaksınız. O zaman mutlaka buzluyken doğramanız gerekiyor. Buzu çözündükten sonra doğrarsanız o zaman biberleri zedeleyerek onların tazeliğini öldürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunları da dolma için şöyle yerleştirdim poşetlerin içerisine. Diğer biberleri de bütün olarak atıyorum. Yine poşetimizin içerisine yerleştirip sonrasında da havasını aldıktan sonra dondurucunun içerisinde rahatlıkla kışın tam tüketmelik şekilde kalacaktır. Biberlerimizi gördüğünüz kızartmalık için yağlayıp şöyle atmıştık. Güzel bir şekilde biberlerimiz arkalı önlü hemen piştiler fırında. İstediğiniz miktarda poşetlerinizin içerisine yerleştirebilirsiniz. Fırına attığımız diğer çeşit biberlerimizi de
Şöyle kabuklarını soyduktan sonra ben bu biberleri özellikle sarımsak ve kavrulmuş tereyağıyla beraber kahvaltıya ya da yemeklerin yanına gerçekten çok severek tüketiyorum. Her yıl bu şekilde de dondurucumun içerisinde çokça miktarda da biber bulundururum. Biberlerimizin hepsini poşetlerimizin içerisine yerleştirdik. Yine fermuarını kapatıp içerisindeki havayı aldıktan sonra şimdi çeşit çeşit biberlerimizi gösteriyorum. Bunlar közlemiş olduklarımız, dolmalık biberler, bütün olarak attığımız biber. Yine kıl biberin bütün şekilde dondurucuya atılması ile ilgili poşetimiz. Bunlar daha küçük olan biberler. Dediğim gibi bunları da fırında büyük parça etlerinizde, yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Kızartmalık yaptıklarımız, diğer biber çeşitlerimiz. Gördüğünüz gibi envai biber çeşidini yine envai şekilde dondurucuya atmak için hazırladım. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Bu video ile ilgili sizlerden bolca bir like bekliyorum. Yeni bir tarifle tekrardan görüşünceye dek şimdilik hepiniz hoşça kalın.